Bugün sizlerle patatesli börek tarifi paylaşacağım. Yapımı çok kolay, çok da lezzetli. Kahvaltı sofralarına, çay saatlerine harika bir patatesli börek tarifi. Hem yapımı kolay hem de çok güzel. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için 4 su bardağı un kullanacağız. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru maya. Hepsini güzelce karıştırıp ortasını açıyorum. Ve içerisine 1,5 su bardağı ılık sütü ilave ediyorum. 1 adet yumurta, 30 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı dolusu oluyor. Hepsini güzelce karıştırıyorum. İstiyorsanız direkt elinizle de yoğurmaya başlayabilirsiniz. Ben yavaş yavaş kaşıkla karıştıracağım. Karıştırmayacak duruma geldiğinde elimle işe girişeceğim. Ve artık kaşıkla karıştırılmıyor. Bundan sonra kaşığı temizleyelim. Ve işe elimle girişiyorum. Mayalı hamur olduğu için güzelce yoğrulması çok önemli. Hem güzel kabarması için hem de hamurumuzun yumuşak olması için. Şöyle geri kalan kısmını tezgaha alıyorum. Ve dıştan içe olacak şekilde hamurumu toparlıyorum. Hamurumu güzelce yoğurduğum yumuşaklığını da göstermek istiyorum size. Bu şekilde olacak. Ve tekrar kabımın içerisine geri alıyorum. Üzerine de birazcık sıvı yağ ekleyelim. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ üzerine alıyorum. Şöyle üstüne güzelce sürüyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. İstiyorsanız streç filmle de üzerini kapatabilirsiniz. Mutlaka sıcak bir ortamda tutalım ki çabuk kabarsın. O sırada iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için 4 adet orta boy patatesi düdüklü tencerede 5 dakika haşladım. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber de üzerine ilave ediyorum. Ve patates eziciyle güzelce eziyorum. İstiyorsanız normal tencerede de haşlayabilirsiniz. Bu arada ben hızlı olsun diye düdüklü tencerede haşladım ve içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağını da koyuyorum. Güzelce ezdim, püre haline geldi. Bu kadarın yeterli, kıvamı bu şekilde olacak. Güzelce ezdik patatesimizi. Şimdi soğuması için ara ara karıştırıyoruz. Mutlaka soğuması lazım ki hamurumuzu ısıtıp eritmesin. Güzelce patatesimiz soğusun. O sırada tekrar hamurumuza bakalım. Hamurumum güzelce mayalanmış. 40 dakikadır mayaladım. Şöyle tekrar tezgaha alıyorum. Ve ilk önce elimle biraz açıyorum. Hamurumuzu fazla açmayacağız. Şöyle patatesi içine koyacak kadar açmamız yeterli olacaktır ki tabanı da fazla ince olsun istemiyoruz. Bu kısım birazcık ilk defa yapanlar için zorlanabilir. Hatta birkaç kere yapanlar bile zorlanabilir. Çünkü patates bazen ince oluyor, üst tabaka dışarı çıkabiliyor ama hiç sorun olmayacaktır. Ezdiğimiz patates püremizi içerisine alıyoruz. Fazla açmadım. Gördüğünüz gibi kalın bıraktım bayağı. Hiçbir şey kalmasın diye güzelce sıyırdım. Şöyle biraz da üstüne bastırıyorum. Son olarak da üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini de alıyorum. Başka peynir seviyorsanız kesinlikle başka peynir kullanın. İsraf olmasın, güzelce içini temizliyorum. Ve hamuru köşelerden olacak şekilde güzelce toparlıyorum. Uç kısmını hafiften çekip güzelce üst tarafta sıkı sıkı olacak şekilde kapatıyorum ki açtığımızda hamuru peynir veya patates dışa taşmasın. Şöyle güzelce sıkıyorum, iyice sıkıyorum. İşte bu kadar. Biraz da toparlıyorum üst tarafı. Üzerine biraz da un serpiştiriyorum. Ve hamurumu diğer tarafa çeviriyorum.
Biraz da bu tarafı hafiften bastırıyorum. İlk önce direkt merdane ile girişmiyorum. Üzerinde hafiften un serpiştiriyorum ve yavaş yavaş olacak şekilde açıyorum. Bu arada birkaç kere yaptım. Her seferinde de üstten birazcık patates görünüyor. Hiç sorun olmayacaktır. Merak etmeyin. Öyle bir şey olursa tekrar olmadı diye düşünmeyin. Kesinlikle açın. İsterse birkaç yerde patates dışarı taşsın. Hiç sorun olmayacaktır. Fırında güzelce kızarıp pişecektir. Şöyle hiç sert bastırmaya gerek yok. Yavaş yavaş olacak şekilde açıyorum. Videom biraz size uzun gelebilir ama ilk defa deneyecekler için ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Canınızı sıktıysam da kusurumuza bakmayın. İşte bu kadar güzelce açtım. Şimdi hemen katlıyorum ve yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine hamurumu alıyorum. Köşelerden de birazcık düzeltiyorum. Şöyle hafiften de bastırıp toparladım. Sadece birazcık ortada patates dışa çıktı ama hiç sorun olmayacaktır. Üzerini bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Güzelce de örtüyorum ve bu şekilde yarım saat tepsi mayası için bırakıyorum. Yarım saatin sonunda güzelce kabardı. Ortam sıcak bu arada. Mutfak sıcak olduğu için çabuk kabardı. Eğer kabarmazsa mutlaka bir 10 dakika daha bekletin ve üzerine bir adet yumurta sarısını çırpıp üzerine ilave ediyorum. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ da var. Güzelce çırpıp üzerine her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Güzelce yumurta sarısını her yerini sürdük güzelce kızarsın diye. İşte bu kadar. Güzelce köşelerine de sürdük ve şimdi üzerine isterseniz şekil verin, isterseniz vermeyin. Ben birazcık üzerine pide şeklini vermek istiyorum. Üzeri ince olduğu için yapınca kalkabilir ama hiç sorun olmayacaktır. Yavaş yavaş bastırarak üzerine şeklini veriyorum. İstemiyorsanız şekil vermeyin. Bu arada hiç sorun değil. Ama bir iki içinden geçerseniz hani bu şekli vermek istemiyorum. Kare şeklini verirseniz de olur. Çünkü kabardığında sadece ortası kabarsın istemiyoruz. O yüzden hiç bu şekli vermek istemezseniz bile üzerinden bir iki geçin. Yani ortasından şekil olmasa bile ortasından bir iki geçin ki sadece ortası kabarmasın. İşte bu kadar. Üzerinden de geçtik. Pide şeklini verdik. Şimdi üzerine susam koyuyorum. İstiyorsanız çörek otu da kullanabilirsiniz veya hiçbirini kullanmadan direkt fırına da verebilirsiniz. Bu şekilde üzerlerine susamı da koydum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişmeye gönderiyorum. Hadi bakalım fırına. Patatesli böreğim fırında güzelce kızarsın. Güzelce kızardıktan sonra fırından alıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hem yapımı kolay hem de şahane bir börek oluyor. Üzerine hemen yağımızı sürelim. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tutam ince kıyılmış maydanozu eritip karıştırıyorum. Ve patatesli böreğimizin üstüne fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sıcak sıcakken sürüyorum. Hala kanalıma abone olmayanlar lütfen kanalıma abone olun. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıra böreğimizi servise almaya geldi. İlk önce ortadan kesiyorum. Ben pizza şeklini vereceğim böreğime. Hem çocukların daha çok dikkatini çekiyor hem de tutup yemesi daha kolay. Üçgen şeklini vereceğim sırayla. İlk önce ortadan kesiyorum. Daha sonra üçgen olacak şekilde kesiyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Ters diye. Şöyle üçgen şeklini veriyorum. Bir bu taraftan bir bu taraftan bıçak şeklini ayarlayıp kesiyoruz. Şöyle ters düz olacak şekilde üçgen şeklini verip kesiyorum. Ve böreğim servise hazır. Harika görünüyor. Hamurun yumuşaklığı, patatesin, kaşar peynirinin akışkanlığı harika. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.